Kuviyenan kıyısında uyanan ilk halklar, dünya hakkında bilgi sahibi değildi. İçlerindeki ışık yankısı ise yönlerini belirledi. Valar'ın habercileri görünmedi. Ama rüzgar, sular ve yıldızlar elflerin pusulası oldu. Elflerin batıya yürüyüşü, Ilúvatar'ın sözüyle başladı. Bu yürüyüş, Arda'nın kadim kıtasının ayrılışından sonra genişleyen topraklar üzerinde sürdü. Yol çetin, patikalar dar, ormanlar yoğundu. Ama niyetleri sarsılmadı. Eriador'un sık ormanları, meşe ve çam kuşakları yürüyüşün önüne ağır bir duvar gibi dikildi. Anduin'in kadim vadisi yeşil bir koridor oldu göç rotasında. Yolculuk zorlaşıyor. Amaç uğruna değer. Orome'nin atı Nahar'ın nal sesleri uzaklarda sezilen bir haber gibi yankılandı. Orome, elflerin rehberi ve yol göstericisi oldu. Onlara batının yönünü gösterdi ve göçü başlatan işaretin sahibiydi. Melkor'un gölgesi o sırada kuzeydeydi. Karanlık değil, soğukla sınandı dünya. Bu yüzden Belegaer'in kuzey kıyıları buzlarla kuşandı. Denizin merkezi uçsuz ve bilinmezdi. Yıldız ışığı yüzeye düşer ama geri dönmezdi. Elfler denizin batı kıyısına vardığında ilk kez durdu. Deniz bir engel gibi göründü. Ama asıl engel nasıl aşılacağı sorusuydu. Teleri, efendileri el ve kaybolduğu için yürüyüşe ara verdi. Onsuz denizi geçmediler. Bu sadakatten doğan kararlı bekleyiş onların kaderi oldu. Deniz kımıldadığında bu bir yarılma değil, bir uyanıştı. Derinlerde Ulmo'nun cevabı hazır olarak bekliyordu. Ve suların dili, elflerin büyük yürüyüşünün batı yönünü doğruluyordu. Teleri'nin yürüyüşü 2 yıldızın altında başladı. Biri gümüşün dingin sesi Elve'ydi. Biri denizin çağrısını avucunda taşıyan Olve. Göç vakti geldiğinde halklarına birlikte önderlik ettiler. Çünkü Teleri o günlerde tek bir halktı. Belli bir kıyıya değil, Arda'nın ritmine bağlı bir kavimdi. İşte tam o anda kader ve sadakat yarıştı. Teleri'nin yüreği ikiye yarıldı. Teleri 2 şarkıya dönüştü. Olve'nin sesi dalgalara karışıp parladı. Onun çağrısını işitenler denize adım attı. Suyun ritmiyle çağrılan bu Teleri adaya bindi. Denizin üstünde yükselen beyaz bir kaderdi bu. Belegaer'in akıntılarıyla birlikte batıya taşındılar. Kararları karanlığın korkusundan değildi. Yaratılışın iç uyumundan, suların kadim güveninden gelirdi bu karar. Varınca kuğuların limanı Alkoalandele'ye yerleştiler. Şehir denize açılan bir kadehti. Gemiler beyaz tüylerin suretini taşırdı. Çünkü Teleri'nin deniz masallarını kuğular anlatırdı ve Olve halkının kralı olarak bu liman medeniyetini büyüttü. Giden Teleri'nin hükümdarı oldu. Denizin ilk kralı gibi anıldı dillerinde. Elflerin göç yolu henüz uzun bir nehirdi ve adı tarihe yazılmamıştı. Elve bu göçte Teleri'ye yol gösteriyordu. Bir gece yeşilin koyulaştığı Nanelmot ormanına girdi.
Gökte yalnızca yıldızlar vardı. Rüzgar, ağaçların arasında fısıldayan bir nefes gibiydi. Sonra bir şarkı duydu. Suya söylenmiş bir ninni kadar eski, karanlığın içini yırtmadan dolduran bir melodi. Bu, Melia'nın sesiydi. Bir Maia'nın ruhu. Lorien'in huzurunda Arda'nın kıyılarına uğramış bir ezgiydi. Melian, elfler uyandıktan sonra Arda'ya sık sık gelir, ormanlarda şarkı söylerdi. Melian şarkı söylediğinde etrafındaki bülbüller çevresinde uçuşu verirdi adeta. Elve adımını attığında bütün orman dinledi. Zaman durmadı ama acele etmeyi unuttu. İkisi de konuşmadı. Söz değil, bakış anlatabilirdi sadece bu bağı. Elve ona doğru yürüdü. Elini uzattı ve Melia'nın elini tuttu. Yıldızlar adeta yukarıda nöbet tutuyordu. Ve zaman kavramını yitirmişti. Saatler değil, çağlar sayabilirdi sadece o anı. Teleri halkı krallarını aradı. Ama onu çağıran bir ses, bir halkın değil, kaderin sesi olmuştu artık. Taç ve krallık o andan sonra Beleriand'da kuruldu. Halkına Sindar, alacakaranlık elfleri denildi. Çünkü bu elfler, güneş ve ay doğmadan yıldızların ışığı altında yaşamaya devam etti. Thingol geri döndüğünde halkının sabrını gördü ve onları Beleriand'da bıraktı. Doriath'ın inşası ve krallığı orada başladı. Elu, Thingol adıyla ormanların kralı oldu. Melian ise onun baş danışmanıydı. Sığınağı ve kraliçesi olmuştu. Elve, Melian'ın yanında gücüne güç katmıştı. Krallıkları Doriath gizli yurt olmuştu. Başkentleri ise Menegroth yani 1000 mağaralar olarak bilindi. Melia'nın gücü bu yurdu gizledi ve korudu. Sınırda zuhur etti. Doriath'ın ormanların savunmak için bir halka gibi ışıkla örülü bir perde kurdu. Bu kalkan ne demirdi ne taştı. Söz ve ezgiyle işlenmiş bir kader örgüsüydü. Eru'nun büyük planında bir melodiydi. Dalgalar gibi değil, uçurum gibi değil, sessiz bir çember gibi genişledi. Kuzeyden yayılan karanlık ve kötülük bu sınırı geçemezdi. Rastgele bir alev, bir gölge, bir düşman adımı içeri sızamazdı. Bu perdeye daha sonra Melian kuşağı denildi. Ama başlangıçta adı söylenmedi. Çünkü Melia'nın isminden değil, özünden doğmuştu.
gücünü yıldız çağının ışığından almıştı. Ne demir gibiydi bu kalkan, ne bir taş gibi sert. Hava gibi sessiz, deniz kadar derin. Işık gibi işlenmiş bir huduttu bu. Kuşağın kuralları netti. Karanlığın gölgesi sınırı geçemez, kötülük içeri giremezdi. İçeri açılan kapıyı yalnızca Melian belirler. Bu kapı bir lütuf değil, bir irade çizgisidir. Kuşak, Melian'ın isteği sürdükçe var olur. Hem ışığın hem de niyetin perdesidir. Melian ve Thingol'ün aşkından bir meyve doğdu. Yıllar sonra Lúthien, Arda'da dünyaya geldi. Bu doğum, kaderin ipliklerinin sadece yeni bir teli olmadı. Var olan tellerin en parlak yankısı oldu. Maia ve elf kanından olan ve bilinen en güzel varlıktı Lúthien. Bu yüzden Lúthien sadece bir elf değil, bir çağın ezgisi olacaktı.